Invincible geri döndü. Lobaşı 90 herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Kanalımızın medar iftarı kuruluş amaçlarından birisi olan Invincible'ın sonunda 4. sezonu geldi ve ilk 4 bölümünü izledik. Aslında 3 bölüm birden izleyip yapmayı planlıyorduk ama araya bayram girdi bilmem ne girdi derken biraz geciktik. 4 bölüm birden konuşmak için sizle beraberiz. Hızlıca ilk görüşlerini senden alayım. Bildiğiniz Invincible. Çok bir değişiklik yok Batı yakasında. Biraz bence yavaş bir bölümle giriş yapıyor. Yani çok şey oluyor ama sanki hep bildiğimiz şeyler gibi aslında ilk bölüm. Dizi yavaş bir bölümle giriş yapıyor ama biz o bölümle mi girdik derseniz hayır. Evet, biz onunla girmedik. Biz ikinci bölümden başladık yanlışlıkla. öyle de şeyiz, boomer'ız. Hatta şey dedim lan ne güzel bölümle giriş yaptı falan. Evet, aynen. Çok iyi bölümle girdi dedik değil mi? Meğerse ikinci bölümmüş. İlk iki bölümün arasında neredeyse bir puan fark var. Evet, şu an puanlamada 8.4 ilk bölüm, 9.4 ikinci bölüm. 3 ve 4'ü de izledik tabii. 3. bölüm nispeten aksiyonu bol bir bölümdü. Çok karmaşık bir bölümdü 3. bölüm bence. Çok fazla şey oluyor. Çok fazla yine. şey oluyor. Evet. Yine çok fazla şey oluyor. Bir de olan şeyler hep önceki sezonlardan taşıma. Hani ya onu diyeceğim ya abi, mesela şimdi puanlara bakıyorum. Mesela benim açık söyleyeyim en sevdiğim bölüm ilk 4 bölümde 4. bölümdü ama 4. bölümün puanına bakıyorum. Gömülmüş 7 puanlara kadar inecek neredeyse. Yani bu sezon izlediğim tek farklı konu, tek böyle fantastik veya edebi veya ayrı bir hikaye anlattıkları bölüm 4. bölüm. Niye 4. bölüm beğenmediler anlamadım. Şey mi bu, yani bu uyduruk Japon animeleri, 2000 bölüm süren Japon animeleri gibi herkes birbirini sürekli dövsün ve bir türlü kimse yenilmesin mi istiyor millet, anlamadım ki nesi güzel bunun. yani biraz oraya doğru gidiyor gibi oluyor yani. Aynı düşmanları yenip duruyorsun, tekrar geliyorlar. Yenip duruyorsun, tekrar geliyorlar. Ama 4. bölüm senin de söylediğin gibi geçmişten kalan bir hikayenin tekrarı değil, yeniden ısıtılması değil, bambaşka şekilde açıklanması oldu. Ya müthiş bir anlatım var orada. Çok evet, güzel ben edebiyat yaptılar yani. 4. bölüm açıkçası ben de çok beğendim. 2. bölümü de çok beğendim. Tabii canım, o da ayrı bir. İkinci bölüm de bana bir hikaye anlatıyor. Yani gireriz konusuna. Şimdi spoiler'ı vermeyelim. O da yine geçmişten tanıştığı bir bölümü farklı bir anlatımla, hani bizim hiç bilmediğimiz bir şeyle süsleyerek, soslayarak verdiği için 2 ve 4 bence ayrılıyor. Aynen, yani bence 2 ve 4 Invincible'ın da, yani diğer sezonlara bakarsak da onları kenara koyarım yani. O öyle güzel bölümlerdi bence. Anlatım açısından. Yani bazı çok vurucu bölümler var tabii. Hani işte birinci sezon 1. bölüm gibi. Tabii canım. Ne bileyim işte Omni-Man'in gerçeğinin ortaya çıkışı gibi. Yani o bölümleri bir kenara koyarsak bunlar en iyi bölümlerdendi. İstersen spoilerlarımızı verip konulara da girelim. Eğer arkadaşlar Invincible'ın 4 bölümünü birden hala izlemediyseniz izleyip gelin. Eğer spoiler umurumda değil diyorsanız veya izlediyseniz de yolumuza devam ediyoruz. 4. sezonun ilk bölümü 3. sezonu bıraktığımız yerden biraz ilerleterek başlamış. Evet. Mark bildiğiniz post-travmatik stres yaşıyor. Yaşadıkları şeylerden kendini sorumlu tutuyor. Zarar gelmesini engellemeliydim diyor insanlara. Oliver ailene. Biraz daha büyümüş bu arada. Rengi açılmış. Gittikçe Mark'a benziyor. Böyle müzik eşliğince uzunca bir süre Mark'ın hissiz şekilde dünyayı kurtarmasını falan izliyoruz böyle. Ama Mark böyle çizgide, böyle bıçak sırtında gidiyor gibi. İyi ve karanlık arasındaki o ince çizgide iteklesen savrulacak karanlığa doğru gibi. Evet, o karmaşayı görüyorsun. Hani kötü şeyler de yapmam gerekiyor mu ya diyor, hani iyilik için. Ve bölümün sonunda da bunu yapmak zorunda kalıyor. Yani nasıl kalıyor? Yanılmıyorsam 2. sezondu herhalde ya da 3. sezonun başıydı. Şu istilacı Mars böcükleri. Evet. Mars'taki asalak istilacılar. Evet. Onlar aşağıda yerin altında gelişmişler. Hani bir sürü olmuşlar. Artık diyorlar zamanı geldi, hadi istila edelim dünyayı. Ve yüzeye çıkıyorlar. Bayağı istila başlatıyorlar. Bizim gezegen koruyucuları, Shield diyebileceğimiz. Fake Shield. Fake Shield da. Ya da Fake Avengers. O da olabilir. Fake Avengers da Fake Shield yani. Evet. Bu arkadaşlar da işte koruma kalkanı açıyorlar. Diyorlar biz burayı karantina altına alalım. Koruyucular da gelsin burayı şey yapsın. Aslında taktiksel olarak iyi bir plan yapıyorlar ama uygulamada iyi, bayağı iyi. Liderlik çatışmasından dolayı biraz bazı şeyleri kaçırdıkları için bence geç kalıyorlar ve Mark o yüzden yapmak zorunda kalıyor istemediği şeyi. O da olabilir ama zaten liderin sözünü dinlemiyor. Çatışması oluyor bu arada. Brit, geçen sezon bizim tanıştığımız Brit karakteri, eski kahramanlar
kahramanlardan. Cecil onu lider yapıyor. Robot da şu an yeni adı artık Rex. Aynen. Rex ismini kabulleniyor. Rex de yani tabii Rex Blood olamaz da. Bu arada Allah rahmet eylesin diyelim Rex Blood için de. Ah be, garibim. Ya çok iyi karakter. Aynen ya. Yani müthiş bir son yazılmış karakter. Neyse buradan da seslendirmecisine selam gönderelim bari. Orada da sürprizler olacak. Şöyle diyeyim. İkisi arasında liderlik çatışması oluyor ve dinlemeyip aslında doğru olanı yapıyor robot ve aşağıda gizli olan yaratıkları da temizliyor. Ama işte yetmiyor, zaman yetmiyor. Aynen. Mark bir tane masum insanı, bu etki altında kalmış masum insanı öldürerek ancak bunları durdurmayı başarıyor. Aynen. Yani herkes olsa aynı yapardı diyen kahramanlar oluyor. Ya Mark ne yaptı diyenler oluyor. Aynen. Yani yine tekrar devam ediyor o Ya travmatik stresi. Şöyle yani Mark sırf Wiltrum soyundan geldi diye çocuğa yüklendiler ya bayağı da. Aslında Cecil yüklenmedi. En çok Cecil destek oldu alttan alta yine ona da. Görüntüde oldu ama. Bir başkası olsa, bir başkası yapsa bu kadar laf etmezlerdi bence. Evet, Mark'ın her şeyi başarabilecek olması ve babasının yaptıkları, hani Aynen. babasının karanlık mirasını taşıyor olması biraz sıkıntı. Ve Wiltrum demişken de ya bu arada değinmediğimiz konular var. Ana konuların dışında yan konular var ama çok girmeye gerek yok. İşte aile hayatı, annesinin anasının ilişkisiymiş de ilişkisi falan filan onlar var. Hani Türk dizilerinde sen atlayarak izliyorsun ya, ben işte Invincible'da annesinin sahneleri çıkınca benim de orada atlayasım geliyor yani. Yani çok gereksiz ya. Ya biraz şey yapıyor böyle, nasıl diyeyim, tempoyu öldürüyor ama işte 45 dakika yaptıkları için diziyi, ona da ihtiyaçları var. Yani. Evet, ikinci bölüm dedik, Wiltrum dedik, geçmiş dedik. Evet, Wiltrum'un biz böyle şeyini görüyoruz. Böyle genç bir çocuk, böyle coming of age anı gibi ama çok korkunç. Hani diyor yarın biriniz ölecek falan. Ölümüne böyle güçlendikleri Spartalılar gibi bir şey ama çok çok daha korkunç bir düzen. O genç çocuk Mark'a da benziyor. Meğerse babasıymış, Nolan'mış. O Omni-Man Nolan. Aynen, onun gençliğiymiş. Başlarına ne geldiğini görüyoruz. Bir virüs. Bu virüs hain dedikleri bir adam tarafından, içlerinden çıkan bir hain tarafından bırakılıyor ve milyarlarca Wiltrumlu ölüyor. Ya ne sahne yapmışlar orada. Çok acayipti. Çok acayip ve çok iyi yapılmış bir çizim tekniği, belki de bayağı iyiydi. Sonra işte bunlar çok az kalmalarını böylece anlamış oluyoruz neden olduğunu. Adamlar bir de yani öyle bir şey yaptılar ki gezegenlerin etrafına, şu Satürn'ün etrafındaki toz taş bilmem ne çemberi var ya, kendi cesetlerinden onu yaptılar. Evet. Çok acayipti. Siz. Çok acayipti. Onu görüyoruz, böyle tarihine iniyoruz Wiltrum'un. Evet, 50 kişi mi kalıyor, böyle bir şey işte. Öyle bir şey. Ama en güçlüler. Bir de bölümün sonuna doğru da bu sürekli ekranda konuşan bir Wiltrumlu var, liderleri, işte emirler veren. Onun da kim olduğunu görüyoruz ki günümüze yanılmıyorsam denk geliyor. Conquest kaçıp gelmiş oraya. Evet, Conquest'in kaçması da bu arada Cecil'in yine birinci bölümden saçmaladığı bir şeydi. Onu tutmamız lazım falan diyordu. İşte tuttun yani. Ne oldu? Kaçtı direkt, ilk uyandığı, kendine geldiği ve iyileştiği anda kaçıyor, gidiyor tekrar gezegenine. Hani diyor, ben başarısız Japanese oldum. anime düşmanı. Yani ben başarısız oldum diyor, beni diyor yok et falan diyor liderine. O da diyor ki senin yapacak çok işin var, daha dur diyor, seni diye ödüllendiremem ölümle diyor. Biz peki bölüm boyunca ne görüyoruz? Nolan, bizim tek gözlü uzaylı kardeşimiz Alan ve sevgilisi Wiltrumluları öldürecek. Nolan'ın daha önce araştırdığı silahları, aletleri, kişileri ikna etme çabasına giriyorlar ve topluyorlar ve kendi liderlerine götürüyorlar. Kendi liderleri de işte şu sakallı yaşlı Wiltrumlu. En sonunda da o sakallı yaşlı Wiltrumlu Nolan'a şeyi söylüyor. Hani eğer hiçbir şey başaramazsak yapılacak şey belli diyor. Ben diyor milyarlarca kişiyi öldüren virüsü ben göndermiştim. Hain bendim diyor. O sen miydin falan diyor. Tam böyle gırtlağa geliyorlar. Tamam, yine de neyse diyor. Sen diyor eğer bu şey gerekiyorsa diyor en son kullanırsın. Sen ne yapacaksın diyor Nolan'a. Nolan diyor bu savaşta diyor bana oğlum lazım diyor, gidiyor. Evet. Yani bayağı aslında senle de savaşmam ama hala savaşacağım çekiyor yani aslında. Evet, yani Wiltrumlulara karşı savaşacak artık o Omni-Man. Hani tarafsız kalmaktan vazgeçmiş durumda. Aynen. Ve Alan'la birlikte dünyaya doğru yola çıkıyorlar. Üçüncü bölüm. Birinci bölüm kaldığı yerden devam ediyor dünyada. Ve sezonun bence en karmakarışık bölümüydü. Yani evet, ta ilk sezondaki yani genç ekipkenki
karşılamaya çalıştıkları o Traksanlar. uzaylılar tekrar istilaya geliyorlar. Onu da nerede öğreniyoruz? Atom Eve'in iyileşme süreci var işte. İyileşmeye çalışıyor. Ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü bütün güçlerini kaybediyor gibi oluyor. Bu durum aslında 3 bölümdür biraz Evet. anlatıldı. Aynen. Evet, yani ilk bölüm sadece savaşabildi. Ondan sonra güçlerini kaybetti. Orada da böyle bir uyduruk yine düşman vardı. Hatırlıyorsan elektrik kabloları falan. Evet. Var böyle şeyler var, atlıyoruz. O kadar her şeye detaya girmeye gerek yok herhalde. Aynen. Atom Eve devre dışı. Marx'a işte yardım ediyor yine. Herkese. Mecburen istemeye de olsa Guardians'a, ekibine bir şekilde yardım etmek için Yardım dahil ediyor. olacak. O Aynen. olmadan bir şansları yok. Çünkü çok gelişmişler. Ama Bunun yine de başa çıkamıyorlar. Aynen. Ama paralelde bir hikayemiz daha var. Oliver ve Triad hikayesi. Invincible Incorporation. Aynen. Yani şirketleri devam ediyor. Arayana yardım ediyorlar para karşılığı. Aynen. Diyor ki kardeşi Oliver, ben diyor giderim, hallederim diyor. Eve de çok böyle zaten kendi probleminde tam git yap diyor. Çok arkasını önünü irdelemiyor. Meğerse Titan yardım istemiş Invincible'dan. Bir gidiyor çocuk işte. Tamam diyor, ben yaparım, yardım ederim. Çok da konuya hakim değil. Bir gidiyor Ejderha Reis. Onlar tabii bölümün başında bir Titan'ı ailesiyle falan tehdit ediyor. Tabii bir tane magnetli bir herif var. Güzel bir dövüş sahnesi izledik orada. Aynen, ailesine karşı olan tehdit nedeniyle aslında biraz gaza geliyor Titan. Sen bana bunu yaparsan ben de sana bunu yaparım gibi. Öyle bir durum var ama o mafya konusunu güzel işliyorlar bence. Arka planda işlenen iyi konu. Robot adam da bu arada da iyi bir karaktere dönüştü. Triad'ın başındaki herif. Daha doğrusu başına geçti diyeceğimiz. İşte bu konu devam ediyor. Ejderha Oliver'ı yenecek gibi olurken Rex ve Monster Girl portalın içine girip portalı kapısını yok ediyorlar. Yaşlanmalarını engelleyen aleti yok ediyorlar. Aynen, o sırada da bir tane Traksan portalın kapısını patlatıp kapatıyor ve dünyadaki savaş bittiğinde Mark Oliver'a yardım etmeye gidecek ama Rex ve Monster Girl portalın diğer tarafında kaldı. Evet, diğer boyutta kalıyorlar. Farklı bir boyutta kalıyorlar. Orada bitiyor. Invincible Oliver'a yardım etmeye gidiyor. Yeniyorlar Ejder'i ama sonunda Ejder yenildiği için şeyi kabul ediyor ve Titan'la birlikte robotun oyunuyla mafya grubuna tekrar katılıyor. Çinli Ejder abimiz de aynı geldik demek ki deyip o da oturuyor masaya. Böylece o bölümde finalize olmuş oluyor. Bölümün sonunda ama önemli bir bilgimiz var. Eve hamile olduğunu öğreniyor. Meğerse güç bozulması o yüzdenmiş. Evet. Tabii ben bu spoiler'ı internette Reddit'te dolanırken yemiştim. Evet, bu benim için sürpriz olmadı ama burada görmeyi beklemiyordum. Hikayesi bayağı uzun yıllara yayılan bir hikaye. Evet, yani aile olma yolunda ilk adımı atıyorlar Eve ile birlikte. Evet, yani güçlerini bozan şey hamile olmasıymış. Aynen öyle. 4. bölüme geçiyoruz. 4. bölümün başında tartışmalı 4. bölüm. Aynen, tartışmalı 4. bölüm. Bölümün başında 4. bölümde Invincible bir hanımefendi vardı, sürekli Kahur'un mezarına girip çıkan. Herhalde şirket olarak yardım istemişler ki Invincible orada. Kahur'u da görüyoruz ama bir anda yer altında Damien the Darkblood'u görüyoruz. Darkblood abimiz Cecil'in oyunuyla cehenneme geri dönmüştü. Döndüğü için de klanına katılmış. Çok güzel bir dövüş sahnesi oluyor. Volcanica değil mi? Volcanica ablamızla. Domina kız kardeşi. Domina kaldığı için Darkblood klanının lideri olmuş kız kardeşi. Onunla birlikte yenmeye çalışıyorlar ama onları mahvediyor, paramparça ediyor. Aynen. Damien'ı bırakıyor. Diyor ki sen diyor git diyor efendine söyle diyor, artık ben efendiyim burada cehennemde. O da işte kalan parçaları... yeryüzüne çıkacağız. Artık engel olamazsınız diyor bir de bak. Aynen bizi engelleyemezsiniz. Bitti o iş diyor. Ben diyor gideceğiz, yeni bir dönem açacağız diyor. O da gidiyor efendisi. Efendiyi görüyoruz. Efendi Yoda gibi bir şey böyle. Aynen. Tamam diyor, ben toplarım. O da diyor ki artık diyor birini summon etmemizin vakti geldi. Biz kendi başımıza idare edemiyoruz. Yani Omni-Man'i çağıralım diyor buraya. Aynen. Tekrar. Çağırıyorlar. Omni-Man değil Invincible geliyor. İşte tam o Kahor'un mezarında Kahor'la mücadele edecekken bir bakıyor kendini cehennemde buluyor Invincible. Bu arada Kahor da artık yetti ve deyip kadının bedenini aldı. Evet. 4 sezondur bir erkeğin bedenine girmeye çalışan Kahor kadınlar olduğunda girmiyordu. Hakaret kabul ediyordu. En sonunda tamam ya artık diyor, yeter artık diyor. Kadın da şaşırıyor, sen diyor bütün zaman boyunca benim bedenime girebilecek durumda mıydın diyor. Evet diyor, giriyor bedenine. Çok o kadar da kötü değilmiş diyor. Evet. Bir çıkıyor çöl, yürümeye başlıyor, lanet olsun falan diyor yine. Evet. O hikaye yine orada kalıyor. Yer altındayız. Bu bölüm neredeyse komple yer altında geçecek. Invincible Darkblood'un çok iyi. Spawn'ıyla beraber yer altında şeytanla tanışıyor. Burada bayağı bir edebi muhabbetler dönüyor yani Invincible. Evet, çok felsefik, edebi ve yani din muhabbetine giriyor biraz aslında. Yani büyük ihtimalle
IMDb'deki puanının düşük olma sebebi de bilinen tüm dinlere karşı bir hikaye yürüttüğü için olsa gerek diye düşünüyorum ama yani bunun fantastik bir iş olduğunu ve hayal gücü olduğunu biraz atlıyor herhalde insanlar. Ya işte ona yorum yapamayacağım. Türkiye yaşar standartlarında tek diyebileceğim şey bölüm için Tanrı varlığının sorgulandığı, Evet, şeytanın anlatımının farklı yorumlandığı, aslında bir iyiliğe hizmet ettiği falan gibi ilginç hikayeler anlatıldı yani. Ya, pure evil'dan ziyade chaotic evil gibi biraz. Hatta neredeyse natural evil gibi böyle. Bir karakter yaratılmış. Sonda veriyor hani onu. Sona verecek. Şimdi ilk gördüğünüz karakter Babacan. Bu arada Damon Darkblood'da dünyanın, gezegenin bilinmeyen hikayesini anlatıyor. Diyor ki 6 çağ geçti diyor. Siz diyor yüzeyde 6. çağda yaşıyorsunuz ama diyor biz diyor korkunç çağlar yaşadık diyor. Bizim diyor buradaki 4. çağdan kalma yaratıkları biz 5. çağın varlıkları olarak biz burada tutuyoruz dünyanın dibinde. Biz bunları burada tuttuğumuz için. 3. çağ da var ama 3. çağ konuşmuyoruz diyor. Evet, konuşmuyoruz diyor onu. 2. çağdan kalma yaratıklar da bazıları dünyanın üzerinde görmüşsündür diyor. Hani dev yaratıklar var ya. Aynen. Ondan sonra biz burada diyor şeyleri tutuyoruz diyor. 4. çağın yaratıklarını burada biz onları işkence ederek diyor tutuyoruz burada diyor. Siz diyor dünya bomboş, yukarıda diyor kendi kendinize evrimleştiniz diyor insanlar olarak. Bayağı bildiğin evrim. Dinlerin reddi, cehennemin dünyada olması, dünyanın iyi kötü olarak ayrımında kötüye yakın olması. Kötü olarak algılanan şeylerin aslında yaptığı kötü şeylerin iyi bir şeylere hizmet edebileceği gibi garip anlatımlar. Cennet varlığını bilmemesi. Evet. Diyor ki cennetin var olup olmadığını bilmiyorum. Şeytan ben bilmiyorum diyor. Yani çok konulara giriyor böyle. Nasıl diyeyim? Cız konulara giriyor. Aynen. Mark bunları dinledikten sonra bakıyor yani düşmanımın düşmanı dostumdur diyor. Tamam diyor ben yardım edeceğim. Ne yapmam lazım diyor. Bir tane diyor şey var. Krallık tacı var. Onu verirsek diyor şeytan kendi gücüne gelecek. Biz de diyor bu Volcanica'yı yeneriz diyor o zaman belki. Bu arada iyi çizilmiş sahneler vardı bu bölümde. Çok iyiydi. En iyi çizilmiş yerler bu bölümdeydi bence. Rahatça bu Cerberus'u yenip üç başlı kuçu onu yenip o köpeğe ne yaptığını göstermiyor bu arada. Evet, o sahneyi güzel yapmışlar. Evet. Çok güzel bence orası. Damien'ı fırlatıyor. Aşağı düşene kadar halletmiş, almış gelmiş falan. Arkada sesler geliyor, dövüş sesleri falan. Evet, güzeldi bence, orası güzeldi. Tacı alıyorlar. Tamam, takıyor tacı. Hop, bizim Yoda bir anda devasa bir yaratığa dönüşüyor. İzbandut gibi bir şey dönüşüyor. Ah diyor, çok iyi oldum, çok seksiyim falan diyor. Değişik kafaya bürünüyor bir anda. Aynen, o diyor inanılmaz oldu falan. Hadi diyor şimdi gidelim diyor, şu Volcanica'yı yenelim de diyor. Gidiyorlar. Yenemiyorlar. Ama orada güzel bir müzik çalıyor. Evet. Slayer Raining Blood. Evet, Slayer çalmaya başladı. Bu yıl yine kesenin ağzını açmışlar müzikte. Yani. Evet, açmışlar. Yani çok güzel, böyle dövüşüyorlar, o diyorlar olmuyor. Diyor ki Invincible, ben diyor çok karışmayacağım, yolu açarım, siz ne yapıyorsanız yapın diyor. Bu arada yani bir Slayer parçasının kullanılabileceği en iyi yerde kullanmışlar. Yer altında şeytan ve Melonlar kapışırken. Evet, cehennemde iblislerle onlardan önceki mahluklar mıdır neydir artık neyse onların kapışmasında. Melonlar diyor galiba. Melonlar mı diyor? Beans öyle bir şey diyor. Volcanica bunları yeniyor bildiğin. Tam böyle mahvedecek. Bakıyor Invincible olacak gibi değil, bir bulaşıyor. Volcanica'yı 3 saniyede indiriyor. Bayağı çok sert indiriyor ya. Evet, çok aşırı güçlüymüş mesela, yani onu şey yapıyoruz. Ondan sonra Volcanica böyle bakıyor olmuyor. Sürekli bir de kendine geliyor şey gibi. Terminator 2'deki kapışkan gibi. Adam. Kaçıyor, kaçalım diyor, biz döneceğiz diyor. Seni de unutmayacağım Invincible diyor. Kaçıyor Volcanica. Şeytan da diyor ki tamam diyor, biz diyor aşağıda diyor işkencelere devam edelim. Devam ettiğimiz sürece kalsın diyor artık diyor. Diğer klan üyelerine ulaşın, işimizi sürdürelim ki bu işi durduralım. Darkblood da diyor ki tamam diyor, işte Invincible yapacağını onu da artık geri gönderelim diyor. Tamam, onu gönderelim ama diyor seni de gönderelim. Sen zaten yukarıdaydın diyor. Orada bizim bir kulağımızın olması iyi olur diyor. Aynen. Bu ilginç bir detay bence. Zaten çok kısa süre geçtikten sonra cevabını da alacağız. Ama Invincible döndüğünde ailesinin böyle o 3-4 bölümdür anasının aşk hayatıyla ilgili sonuçlanan işte ev değiştirme muhabbetini öğreniyor falan. He diyorlar. Ama çatıda da Eve'le tam sohbet edecekler. Yani Eve geliyor. İşte çocuğu söyleyecek. Çünkü William'la konuştu. William dedi ki Mark'a söyle, ben ne yapayım sana. O da gidiyor tam anlatmaya başlıyor. Çocuğu bunun iyi bir zamanı yok. İşte hamileyim diyecek, tam diyemiyor. Bir bakıyorlar havaya Omni-Man ve Alan Daly. Mark bizimle geliyorsun, savaş vakti geldi diyor. Ve after kreditimizde de Damien the Darkblood'u görüyoruz. Evet, orası çok güzel. Ben çok beğendim. Batman gibi. Çok güzel. Müthiş çizilmiş. Harika. Gargoyles çizgi filmlerini bilir misin? Hatırlar mısın?
Çok severim ya. Bak Ha. hiç aklımda yoktu, güzel hatırlattın onu. Yani onun gibi böyle eski 95 Batman gibi hani güzel bir Aynen. çizimle görüyoruz. Böyle ayın ışığında tepede böyle Hmm. pardösüsü uçuyor. Gargoyle'a daha çok benziyor sanırım. Evet, Gargoyle'a daha çok benziyor. Böyle kafasının içinde böyle bir ses duyuyor. Şeytanın Hı hı. sesini duyuyor. Burada Volcanica'yı diyor harekete geçiren bir şey olmalı. İnsanlar bir şey yapmış olmalı diyor. Hı Senin hı. bunu bulman lazım. Bul da diyor benim de diyor artık güneşe tenimin çıkması lazım herhalde falan diyor. Buradan Evet. anlıyoruz ki şeytan hala. Var planları kafasında Aynen. belli. Şimdi bütün bölüm boyunca iyi biriymiş gibi göstermiş olması aslında öyle düşündüğünü göstermiyor da dizinin ama buraları kaçırmışlar herhalde. Tabii bir de dediğimiz gibi daha önce konuştuğumuz gibi bir sürü şeyi reddeden bir bakış açısı sunuyor dizinin bölümü. Ya belki de biz böyle düşünüyoruz ve gerçekten insanlar beğenmedi mi bölümü diyeceğim ama yani beğenmedikleri bile 7 puan vermişler. O yüzden bir şey de Bence 7 diyemiyorum. puanlık bir bölüm değil bu bölüm. Bayağı iyi bir Bence bölüm. de 9 abi. 9 yani bu bölüm. Yani 4. bölüm bayağı iyi bir bölümdü. Her yönüyle orijinal bir hikaye anlattı bu bölümde. Her yönüyle. Her yönüyle orijinal ve yani Aynen. sırf Raining Blood'ın kullanım şekline ben puanımı bir puan Evet. ekstra veririm yani. Dedim ya yani bir Slayer şarkısını kullanabilecekleri en iyi yerde kullandılar. Başka bir şey diyemiyorum. Daha ne yapsın yani böyle. Daha ne yapsın Yani ya? espri vardı, aksiyon vardı, orijinallik vardı, felsefe vardı. Aynen. Ve uzaya da tekrar Invincible'ın dokunduğu kadar dokundu uzaylı Aynen. teorisine. Şeytan diyor ya orada, ya inanabiliyor musunuz diyor başka gezegenlerden birileri Başka uzaylılar gezegenlerde birileri geziyormuş. varmış. Çok ilginç ya diyor. Aynen düşün milyarlarca yıl yaşamış. Ya Çok güzel, iyi. komik, güzel detaylar var. Bir de hazır 4 bölümü de konuşmuşken genel olarak da yorumumu yapayım. Bence 4 bölümün ikisi iyi, ikisi ehti. Ben 2 ve 4. bölümü çok beğendim ve Invincible genelinde de ayrı tutmak suretiyle sezon başlangıç ilk 4 bölümüne 8 veriyorum ortalamada. 4 bölümün ortalamasında şimdilik. Bu puan tabii ki değişecektir muhtemelen. Bir de ek olarak şunu söyleyeyim ya, 3. sezonda çizim seviyesini biraz toparlamışlardı. 4. sezonda kaliteyi tutturmuşlar. Çizimlerde düşme yok gibi bence. Yani çok dikkatimi çekmedi en azından. Bence çok iyiydi. Ben de beğendim. Para harcanmış artık tekrar. Aynen. Emek var. Çizimleri iyi. Genel anlamda ben sana puanda katılacağım. Hatta yani 7.5'tan 8 yapayım ben. Bir tık altta vereyim. Bir ek söyleyeceğim. Çok ince bir detay söyleyeceğim. Dark Blood klanının ve şeytanın böyle kendiliğinden oluşan zırhları falan var ya. Evet. Oluşuyor, kayboluyor falan. Çok üst bir teknolojiye benziyor değil mi? Siz bunu nasıl yaptınız? Yani diyor ki bizim zamanındaki teknolojimiz diyor yapılmış diyor. Ben bilmiyorum diyor işte Dark Blood. Bu bayağı bildiğin antik astronot teorisi falan. Aynen öyle. Aynen. O muhabbete çok gönderme yapmış. Antik astronot, antik medeniyetler. Ona bir ufak bir gönderme gibi olmuş. İşte evreler olduğu, yok olan teknoloji ya da unutulan teknoloji antik muhabbetleri. Atlantis, Carchurt. İşte oralara böyle bir göz kırpan bir şey olmuş. Aynen, güzel bir detay ya. Dediğim gibi yani farklı anlatıları orijinal bir dille değişik bir şekilde anlattıkları için ben 4. bölüm benim için şu an bu sezonun en iyi bölümü. Şöyle diyeyim 2 ile birlikte en iyi bölümü. 2 ile kıyaslarsam da bir tık öne koyarım evet. Orijinal senaryo tek atım böyle film gibi çok iyiydi. Aynen. Ekleyecek bir şeyimiz var mı başka? Bende kalmadı. Çok bile konuştuk. O halde arkadaşlar Invincible 5. bölümde görüşmek üzere diyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda da eklemek istediğiniz şeyler varsa görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.